Sadece 2 malzeme. 20 dakika ve lekeler uçup gidiyor. Cildinizdeki renk dengesizliği, o renk tonu eşitsizlikleri gidiyor. Cildiniz pırıl pırıl, ışıl ışıl oluyor. 2 malzeme dedik. Birinci malzememiz zencefil. Taze zencefil kullanacağız. Özellikle yüksek antioksidan özellikleri sayesinde cildimizdeki hasarlı dokuyu onarıyor. O lekeleri çok güzel, çok hızlı gideriyor. Şöyle küçücük bir parça taze zencefilin kabuğunu bir kaşık yardımıyla soyuyorum. Daha hızlı soymak isterseniz buzluğa atın. Birkaç dakika bekledikten sonra kaşıkla çıkartmak kabuğunu çok pratik, çok basit oluyor. Özellikle yara izleriniz varsa cildinizde bunları çok hızlı iyileştiriyor. Cilt tonundaki o eşitsizlikleri çok güzel gideriyor. Pürüzsüz, daha ışıltılı bir cilde geçmemizi sağlıyor. Kolajen üretimini destekliyor. Bu sayede de cildimiz çok daha genç görünüyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir parmak kadar taze zencefilin kabuğunu soydum. Rendenin küçük gözüyle bunu ufak hale getiriyorum. Rendeliyorum. Zencefilin suyunu kullanacağım. Derseniz ki bende taze zencefil yok. Toz zencefil kullanabilir miyim? Evet, bir çay kaşığı dolusu toz zencefil de kullanabilirsiniz. Bunu suyla açabilirsiniz ama daha etkili olsun istiyorum diyorsanız taze zencefil kullanmanızı öneriyorum. Böyle süzgeç yardımıyla eziyorum. Bakın suyunu çıkartıyorum. Taze zencefil suyumuzu bu şekilde elde ettik. Süzgeçle de fazlasını, tortusunu, posasını aldık, bir kenara attık. Yaklaşık 1 yemek kaşığı taze zencefil suyunu bir kenara aldım ve ikinci diğer çok önemli ürünlerimden biri olan patates geldi. Bir küçük boy patatesin kabuğunu soyuyorum. Neden patates? Çünkü yüksek oranda A, C, E, K, B6 vitaminleri içeriyor. Fosfor, kalsiyum, potasyum, magnezyum, bakır, folik asit, beta karoten kaynağı. O yüzden patates suyu birçok maskede, tarifte, cilt rengimizi açmada, lekeleri gidermede, peeling etkisiyle ölü deriyi cildimizden atmada en önemli ürünlerden biri arkadaşlar. En ekonomik, en hızlı sonuç gösteren ürünlerden biri patates suyu. O yüzden bu tarife patates suyu çok etkili olacak. Çok yanaşan, çok yaraşan bir ürün. Zencefil suyuyla patates suyu bir araya geldiğinde lekeleri çok hızlı tedavi ediyorlar. Küçük boy bir patatesi rendeledim. Şöyle süzgeç yardımıyla patatesin suyunu alıyorum. Ben o kalan posayı atmıyorum. Bununla böyle tost yapıyorum. Yemeklere, köftelere ilave ediyorum. Lütfen siz de elinizdeki hiçbir ürünü ziyan etmemeye özen gösterin. Böyle patates rendeledim, suyunu aldım, kalanını yemeklere gönderdim. Şimdi zencefil suyu ve patates suyu cilt lekelerini, ciltteki renk dengesizliğini, yara izlerini gidermede en etkili olan 2 ürünü birleştirmek kaldı sadece bize, ama 2 çok güçlü ürün. Bakın, 2 harika ürün, 2 dev ürün birleşecek. Ama bizim bunu biraz seyreltmemiz lazım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı zencefil suyunu aldım kabıma. Sonra patates suyu. Yalnız patates suyunun içerisindeki nişasta dibe çökecek. O yüzden tekrar dökün, şöyle bir karıştırın. O peeling etkisini elde etmemizi sağlayan, lekeleri gidermemizi sağlayan nişastalı yapı dibe çöküyor. O yüzden patates suyunu iyice karıştırdıktan sonra tarifimize ekleyin. Zencefil suyu ve patates suyu bu şekilde birleşsin dedim ya, çok kuvvetli, bunu seyreltmemiz lazım. Birkaç küçük ekleme daha yapacağız. Cildimizi de kurutmak istemiyorum. Sızma zeytinyağı. O yüzden şöyle 1 tatlı kaşığı da sızma zeytinyağı ilavesi yapalım. Cildimize en iyi nem veren, cildimizdeki yağ dokusuna en yakın olan yağlardan biri sızma zeytinyağı. Dilerseniz kantaron, üzüm çekirdeği yağı, kayısı çekirdeği yağı ilavesi yapabilirsiniz zeytinyağı yerine. Şimdi bunu seyreltmemizi sağlayacak olan ürün gül suyu. Eğer gül suyunuz yok ise içme suyu, oda sıcaklığında içme suyu da eklemesi yapabilirsiniz. Ama gül suyu gözenekleri sıkılaştırmada, şöyle cildinizi ferahlamada, tazeletmede en güzel ürünlerden biri. 1 yemek kaşığı dolusu da gül suyu ilavesi yaptım. Tarifi çok fazla miktarlarda yapmayın. Özelliğini kaçırmadan en maksimum, en üst düzeylerde etkisini alarak kullanmak istiyorum. Çünkü şöyle küçük sprey bir şişeye
bu güzel tarifi ekledik. Sadece 2 malzeme dedim. Patates suyu ve zencefil suyunu biraz seyrelttikten sonra da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı ve gül suyu eklemesiyle tarif çok daha etkili hale geliyor. O yüzden sonra bana demeyin 2 malzeme dedin ama üzerine zeytinyağı ve gül suyu da ekledin. Ben baz malzemeyi söyledim. Diğer küçük eklemeler sizin elinizde, cilt tipinize uygun küçük ilaveler de yapabilirsiniz. Her kullanım öncesi şöyle güzelce bir çalkalayın, tüm ürünler birbirine geçsin. Ellerinize de bir güzel sürün. Çünkü ellerimizde de yaş ilerledikçe lekeler oluyor, kırışıklıklar oluyor, hücreler deforme oluyor. O yüzden oraları da bir tazeleyelim. Dilerseniz bir pamuk pede sıkın bu güzel tarifi. Lekeli alanlara lokal uygulama yapabilirsiniz. Tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Koltuk altı, diz, dirsek, ayak, buralara da uygulamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz özellikle ellerimiz şöyle parlasın, yüzümüz aydınlansın, lekeler gitsin istiyoruz. O yüzden ellerimize, yüzümüze bir güzel sürüyoruz. En az 20 dakika, 30 dakika bekletiyoruz. Sonra ılık, daha sonrasında da soğuk suyla tarifi cildimizden çıkartıyoruz. Şöyle çıkartırken de biraz ovalayalım. Çünkü patatesin o nişastalı kısmındaki peeling etkisini de kullanmak istiyoruz. Sıyıra sıyıra çıkartın. Nazikçe kurulayın ellerinize ve sonrasında nemlendirme işlemi yapalım. Dilerseniz yatıştırıcı, nemlendirici özelliğiyle aloe vera jel kullanın. Dilerseniz güzel, doğal, kendi yaptığınız ya da cildinize çok iyi geldiğini düşündüğünüz kremlerden biriyle de son adım olan nemlendirme işlemini yapın. Bu tarifi ne sıklıkta kullanalım? Bu tarif haftada 2, haftada 3 kullanırsanız cildinizdeki lekelerin ne kadar hızlı, güzel bir şekilde gittiğini, cilt tonunuzun açıldığını, cildinizin ışıltılı hale geldiğini göreceksiniz. Sadece lekeli alanlara da sürebilirsiniz. Özellikle dudak üzerinde lekeler varsa, alında lekeler varsa, yanaklarınızda lekeler varsa pamuk petlerine tarifi sıkın. Sadece buralara kullanın. Yarım saat 20 dakika kadar bekletin. Sonrasında bir güzel yıkayın dilerseniz. Yalnız pamukla uygulama yapıyorsanız tüm yüzünüze aynı pamuğu yapmayın. Ters çevirin. 2 yönünü de kullanın. Yani lekeyi, o iltihaplı dokuyu alıp başka yerlere taşımayın. O aşamada lütfen dikkatli olun. Ben 30 dakika sonra yüzümü yıkadım, kuruladım ve kendi yaptığım şöyle güzel kremlerden biriyle de nemlendirmemi yapıyorum. Ne kremi kullandım? Ben burada ozon yağıyla yaptığım süper bir krem var. Onu kullandım. Buraya linkini de bırakayım, dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Birkaç video daha bırakıyorum, izlemediyseniz onları da izlemeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de kendinize çok iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın. Bay bay.